Prenses ve Tuz Masalı, bir zamanlar uzak, büyülü bir ülkede yaşayan güzel bir prenses varmış. Prensesin adı Lili'di ve bembeyaz teniyle tüm ülkenin dikkatini çeken bir güzelliği vardı. Ancak Lili'nin en büyük sorunu, çok fazla tuz yemesiydi. Hepsini düşündüğünde tuzlu yiyeceklerin o lezzetli tadının aklına gelmesi, onu kontrol edemez hale getiriyordu. Bir gün, Lili'nin babası olan kral, kızının bu tuz bağımlılığına bir son vermek için ülkenin dört bir yanından ustaları çağırdı. Ustalar, farklı hünerlerle bilinen insanlardı. Aralarında şifacılar, büyücüler ve bilge kişiler bulunuyordu. Kral, prensesin durumunu anlattı ve yardımlarını rica etti. Bu haber ülkede hızla yayıldı ve herkes masalımsı bir çözüm beklemeye başladı. Sonunda, ülkedeki en yaşlı ve en bilge büyücü, hikayelerde bile adı geçmeyen bir bitki olduğunu söyledi. Bu bitkinin yapraklarından yapılan bir çayın içildiğinde, herhangi bir tuzlu şeyin tadını almanın imkansız hale geleceği söyleniyordu. Büyücünün tarifine göre, bu bitki yalnızca ülkenin en uzak dağlarında yetişiyordu. Lili'nin babası hemen kraliyet ordusunu ve bir rehberi görevlendirdi. Görevleri, bu nadir bitkiyi bulmak ve prensese yardım etmekti. Yola çıkan rehber, Prenses Lili ile birlikte ormanın derinliklerine doğru ilerledi. Yol boyunca birçok engelle karşılaştılar, tehlikeli yaratıklar ve büyülü tuzlu yiyeceklerle dolu bir yeraltı mağarası dahil. Ancak Lili, tüm zorlukları aşmayı başardı ve hiçbir zaman umudunu kaybetmedi. Sonunda, rehber bitkinin olduğu yeri buldu. Ancak bitki, sadece bir tek yaprağı vardı ve bu yaprak sayesinde prensesin tuz bağımlılığı sona erecekti. Rehber, yaprağı dikkatlice topladı ve ona nasıl kullanılacağını anlattı. Prenses, büyücünün tarifine göre yaprağı kaynar suya bıraktı ve demlemesini bekledi. Demlendikten sonra, içtiği ilk yudumda tuzlu yiyeceklerin tadını alamayacağını fark etti. Sevinçle şöyle dedi, artık tuzlu yiyeceklerin esiri değilim. Haber hızla yayıldı ve ülkedeki herkes Prenses Lili'nin mucizevi kurtuluşunu öğrendi. Bu olaydan sonra, tuzlu yiyeceklerin tüketildiği yerlerdeki insanlar, bitkinin yapraklarından yapılan özel çayı içmeye başladılar. Sonuç olarak, ülkenin tuz bağımlılığı problemini çözen bu bitki, bir sembol haline geldi. Prenses Lili ise halkıyla birlikte yaşamaya devam etti ve artık tuzlu yiyecekleri düşünmeden mutlu bir hayat sürdü. Herkes onun hikayesini anlatır ve tuz masalı olarak adlandırırdı. Bu masal, insanların zorluklarla nasıl başa çıkabileceğini ve dayanıklılıklarının neleri başarabileceğini göstererek ilham verdi. Ve gün geçtikçe, Prenses Lili'nin hikayesi uzak diyarlara yayıldı. Diğer krallıklardaki prensesler ve prensler, tuz bağımlılığıyla mücadele eden insanlar için Prenses Lili'nin örneğini takip etmeye başladılar. Bir gün, uzak bir krallıktan gelen küçük bir prenses olan Ada, Prenses Lili'nin hikayesini duydu. O da tuz bağımlılığı problemiyle mücadele ediyordu ve bu destansı hikaye onun için umut ışığı oldu. Ada'nın babası, kızının acısını görmekten dolayı endişeleniyordu ve Prenses Lili'ye mektup yazarak yardım istedi. Prenses Lili, Ada ve babasının mektubunu aldığında sevinçle dolup taştı. Herkese yardım etmek için bir fırsat daha verilmişti. Bu kez kararlıydı, Ada'ya yardımcı olmak için yola çıkacaktı. Ada'nın babası tarafından gönderilen rehber eşliğinde, Prenses Lili, uzun bir yolculuğa çıktı. Yol boyunca, büyülü ormanların gizemli derinliklerinden geçtiler. Rüzgarın şarkı söylediği höyüklerden, cücelerin yaşadığı yerlere kadar birçok ilginç olayla karşılaştılar. Sonunda, Prenses Lili ve Ada, adanın krallığının yakınındaki bir dağın zirvesine ulaştılar. Bu dağın tepesinde, tuzlu suların aktığı büyülü bir göl bulunuyordu. Prenses Lili, bu gölün sularını içeren bir şişe doldurdu. Büyülü gücüne inanarak, Ada'ya içmesini söyledi. Ada içtiği ilk yudumda garip bir tat aldı. Gördüğü en tuzlu şeylerin bile tadını alamıyordu. Sevinçle Prenses Lili'ye sarıldı ve "Sen benim kahramanımsın." dedi. Ailesi ve halkıyla birlikte tuz masalının mucizevi kahramanları olarak kabul edildiler.
Prenses Lili, adanın krallığında bereketli topraklar ve mutlu insanlar görmekten dolayı gurur duydu. Herkes ona minnettarlığını ifade etti ve onun hikayesini çocuklarına anlatmaya başladı. Prenses Lili ve ada, birbirlerine kardeş gibi bağlandılar. Kendisine yardım eden bu özel prensese her zaman minnettar kalacaktı. İkisi, diğer krallıklara seyahat ederek tuz bağımlılığıyla mücadele eden herkese umut ve ilham vermeye devam ettiler. Ve böylece, Prenses Lili'nin cesareti ve sevgisi tüm krallıkları kucakladı. Onun masalı, dillerde dolaşırken insanlara güç ve umut verdi. Çünkü bir kez daha kanıtladı ki, sınırların ötesindeki engelleri aşmak ve zafer elde etmek mümkündü. Hikaye burada sona erer, ancak Prenses Lili'nin cesareti ve adanın umudu sonsuza dek hatırlanır. Ve her tuzlu yiyeceğin tadını alamayan çocuklar, onların adını anarak mutlu bir şekilde büyürlerdi. Bir masalın daha sonuna geldik çocuklar. Başka masallarda görüşmek üzere, hoşça kalın.